Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Ben İhsan Doğancıl. Yeni açmış olduğum Max Utility kanalına hoş geldiniz. Umuyorum ki yakın zamanda yine bu kanalda 3D modelleme ile ilgili pek çok alıştırma, eğitim videosu bulabileceksiniz. Evet dostlar, bugün Plasticity programına bir giriş yapacağız sizinle. Burada basit bir müzik kutusu yapacağız ve alıştırma olarak programın komutlarını beraber göreceğiz. Program yeni sayılır ve oldukça öğrenmesi kolay ve çok güçlü yönleri olan bir program. Arayüzü de basit bir program ancak sunduğu modelleme kalitesi üst seviye programlarla aynı. Arkadaşlar bu yeni nesil bir program. Arayüzü de yeni, basit ve sade, minimalist bir arayüzü var. Birçok biliyorsunuz program var. Profesyonel seviyede olan programlar özellikle. Arayüzü, karışık toolbarları görüyorsunuz. Bu programda öyle bir şey yok. Blender'ı belki aranızda kullananlar vardır. İşleyişi de birazcık açıkçası Blender'a benziyor. Daha çok kısa yollarla programı idare ediyoruz. Ve tabii ki hızlanma açısından da bu oldukça iyi bir yöntem. Komutları kısa yollarıyla öğrenmek her programda aslında biraz böyle ama bu program için biraz daha fazla böyle. Basit modellerle başlayacağız. Yavaş yavaş modeller daha karışık, daha ayrıntılı modeller olacaktır elbette. Bazılarımız modellerini yapıyorlar. Printerlardan baskılarını alabiliyorlar artık. Günümüzde bunlar mümkün biliyorsunuz ki. Aynı zamanda oyun için bazı modeller yapıyoruz. Hard Surface dediğimiz. Elbette bir mühendislik dalında kullanılan program ile oyun tasarımı yapmak mantıklı değil. Ya da karakter modellemesi yazılımları var. ZBrush gibi. Bunlarla ilgili de gidip de mühendislik ihtiyaçlarınızı gideremezsiniz. Dostlar, program seçimi konusunda eğer merak ettiğiniz bir şeyler varsa lütfen bana konuyla ilgili her şeyi sorabilirsiniz. Tabii ki ben yardımcı olmayı çok isterim. Ayrıca bu konuda mutlaka çok deneyimli arkadaşlarımız da vardır. Deneyimli arkadaşlarımız da lütfen fikirlerini yazsınlar. Yorumlarımızı yapalım ve en doğru sonucu bulalım. Programın denemek isterseniz 30 günlük bir sürümü de var. Hemen hemen her türlü özelliği açık. Sadece export yaparken biraz daha düşük kalitede export yapmanıza izin veriyor. Ayrıca programın 2 tane de versiyonu var. Birincisi Indie versiyonu $175 civarında. Diğeri de $299'lık stüdyo versiyonu. Indie versiyonu genelde insanların aldığı versiyon. Çünkü fiyat performans olarak en yukarıda diyebilirim. İnanılmaz bir yüzey kalitesini size sunuyor. Çok ucuz bir fiyata sunuyor. O yüzden çok tercih ediliyor bildiğim kadarıyla. $299 stüdyo versiyonu ise daha çok daha hassas gereksinimleri olan insanlar için. Yani araba yüzey modellemeleri yapan insanlar var. Bu konuda çok uzman insanlar var. Stüdyo versiyonunda bu iş için Xnerp üzerinden bir modül var. Asıl konuya gelecek olursak bugün aslında Yijin 0 adlı bir tasarımcı arkadaşımızın yaptığı mini müzik seti tasarımı var. Görmüş olduğunuz gibi. Bu tasarımla başlayacağız. Bu tasarım basit bir tasarım aslında görece olarak. Belki daha basit tasarımlar ya da zamanla daha karmaşık tasarımlar da elbette yapacağız. Ama şimdilik böyle bir tasarımla başlayacağız. Tabii kanalımda birçok modelleme ilgili videolar olacak. O yüzden lütfen beni takip almayı unutmayın. Elbette klasik olacak ama yani videoyu beğenirseniz ve beğeni tuşuna basarsanız bu benim için çok büyük bir motivasyon kaynağı da olacaktır ilerisi için. Destekleriniz benim için önemli. Her türlü fikirleriniz benim için yol gösterici olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Plasticity programımız arayüzü bu şekilde. Ne var arayüzümüzde? İşte sağda ve solda 2 tane barımız var. Yine burada bir tool barımız var. Burada bir başka barımız var. Bunları tabii anlatacağım şimdi kısaca. Buradan P menüden başlıyoruz. P menü deniliyor burası. P harfi var zaten direkt. İşte burada ne var? Sol yapılan çalışmaları görebiliyoruz buradan. Daha sonra aşağısında işte New Window denilen yani yeni bir pencere açıyor. Open, Import, model alıyorsunuz. Başka bir yerde ürettiğiniz ya da başkasının modelini alıp burada kullanabilirsiniz de. Save yani kayıt alanlarımız var. Save as. Bunlar zaten bildiğimiz çoğumuzun bildiği şeyler. Export model ihracı yani burada yaptığınızı işte ne bileyim 3D printer'da kullanmak için ya da başka bir yerde tasarım programlarında da aslında kullanmak için export ediyoruz. Onu buradan yapıyoruz. Onu daha sonra işleyeceğiz. Bu tabii ki önemli aslında. Quick Save version var. Bu da bir yine kayıt şekli. Bunları daha sonra işleriz ve ne var? Save as Startup Skin. Burası da sahnemizin mesela örneğin burada bir düzlem yaratıyoruz ya da bir ne bileyim çaydanlık modeli yapıyoruz diyelim ki. Onu yaptığımız zaman ve kaydettiğimiz zaman burada çaydanlık modeli açılacak. Yani sizin ne bileyim çeşitli modeller koyarsınız. Hep o şekilde açılmasını istersiniz. Buradan onu kaydediyorsunuz ve o şekilde açılıyor. Arkasından Preferences
kısmımız var. Burası genel ayarlarımızın olduğu kısım. Navigasyon var. Navigasyonu açtığımız zaman burada mouse'umuzla sahnemizi nasıl kullanacağımızın ayarları var. Kendi bir default ayarı var zaten. Tekerlek tuşuna bastığımız zaman modelimiz etrafında dönüyoruz. O sağ tuşuna bastığımız zaman da pan yapıyoruz. Sahnemizi geziyoruz içinde. Ben default ayarı kullanıyorum aslında ama kimisinin laptopu vardır. Oradan kullanmak ister. Touchpad'inden. Kimisinde işte daha evvel alıştığı Blender, Maya, Roll 3D, 3D Max, Fusion 360, Render gibi programlardan eğer gelmişseniz ve oradaki bir alışkanlığınızı burada kullanmak istiyorsanız onların da ayarlarını buradan seçip yapabilirsiniz. Onun dışında performans ayarları var ve bazı ayarlar yapıyorsunuz. Anti-aliasing zaten biliyorsunuz çizgilerinizin daha net olmasını sağlayan bir ayar. Burada low var, yani anti-aliasing yok diyor ya da normal var diyor. Normal anti-aliasing ki pek çok device için tavsiye edilen budur diye bir yazısı var burada. Ambient occlusion bir gölgelendirme şeydir modu. Onu aktif hale getirdim. Bu da modelimizin yüzeyiyle alakalı bir kalite ayarı. Bu da zaten programın arayüzüyle alakalı bir ayar kısmı. Burada ne var işte Report Background. Burada ayarlarını yapıyoruz. Ekranımızın çalışma alanına alakalı. Backup kısmımıza dosyalarımıza kayıt alıyor güvenlik için. Yani bir elektrik kesintisi olabilir ya da programımız kapanabilir. Da ne yapıyoruz? Hemencik bir ayar yapıyoruz. İşte 5 dakikada bir 5 tane dosyaya kadar işte arttırabilirsiniz 10 tane, 20 tane neyse artık. 5 dakikada bir 5 dosyayı sırayla yazmaya başlıyor. Sonra tekrar başa dönüyor. Burada bir ayar var işte saatlik, günlük, haftalık şeklinde. Backup dosyası da sizin nereye kaydedeceğinizi ayarladığınız dosya. Buradan bir ayar seçip yapabilirsiniz. Server ayarları olduğu gibi bırakıyoruz burada. Space Mouse aygıt olanlar bunu kullanabilir. Bu kısmını genel olarak default olarak bırakıyoruz arkadaşlar. Yani şu an önemli bir ayar yapmamız gerek yok. Burayı kapatıyoruz. Arkasından Outliner denilen kısmımız var. Burası sahnemizin özet kısmı gibi düşünebilirsiniz. Sahnemizde ne varsa burada gözüküyor. Otomatik olarak yani mesela solid varsa burada onu görüyoruz. Eğer içeride şekil varsa curves altında şeklimizin ismini koyuyor. Başka ne olabilir? Mesela ölçüler olabiliyor. Hemen bakın şimdi öyle bir ölçü yaptım. 100 santimmiş. O da ölçülerin arası altında bir sekme açılıyor ve hemen burada ilk ölçümüzün yönümünü gösteriyor. Buradan seçebiliyoruz yani. Onu da seçebiliyoruz. Onu da seçebiliyoruz. Bu işaretler arkadaşlar bizim sahnedeki modellerimizin görüp görmememize ve sahnede olup olmamasıyla alakalı. Mesela şu diz işareti direkt sahnenizde var. Yani şu an var ama biz saklıyoruz. O manaya geliyor. Diğeri ise da aslında sahnede gözükmüyor ama bu tamamen gerçekte sahneden bunu alıyor program. Aradaki fark şu, ikisi de görünmemeyle alakalı ama bunda sahnede mesela atıyorum çok fazla model yaptınız. Yani biraz sahneniz ağır diyelim ki. Daha çok bilgisayarınız performansını arttırmak için bunu kullanıyorsunuz. Kapatıp açıyorsunuz bu şekilde. Ama yok, sadece kısa bir süreliğine işte ben görmeyeyim ve işimi burada rahat halledeyim diyorsanız da şunu açıp kapatarak işlerinizi hallediyorsunuz. Daha sonra açıyorsunuz. Buradaki kilit işareti de zaten sahnemizde böyle bir artık bunu elleyemiyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Sadece sahnemizde var. Yer değiştiremiyoruz, döndüremiyoruz. Yani tabii ki bu modeli korumak için. Buradan da mesela solid kısmının bütün solidleri kapatabilirsiniz. Yani bütün katı modelleri kapatabilirsiniz. Ya da bütün işte curves'leri şu yukarıdaki kısımda sahneden yok ediyorum. Curves kısmı biliyorsunuz sadece sahnede geçici olarak değiştirip göstermemeye işe yarıyordu. Modelleri gruplayabiliyoruz. Mesela şunu da extrude yapalım. Modelimizi seçiyoruz ve CTRL-G diyoruz. Gördüğünüz gibi burada grup sekmesi açıldı. Böyle. Grup sekmesinin içerisinde solidler var. Curves var. Çünkü aşağıda curves de vardı. Bunlar curves deniyor. Bunu da açıp kapatabiliyoruz bu şekilde. Ve tabii örneğin biz başka bir şekilde daha yaptık. Böyle. Bunu da ne yapıyoruz? Yine extrude ediyoruz. Yani bir katı cisim yapıyoruz bunu da. Daha sonra solid kısmı tekrar açılıyor. Çünkü gruptan ayrı bir şekilde biz nesne yarattığımız için bu şekilde devam ediyor. Yani bir şeyler eklediğimiz zaman buraya eklenecek. Alıp bunu da biz ne yapabiliriz? Gruba ekleyebiliriz. Mesela bir tane daha yapalım. Buraya. Böyle. Beşgen. Ve extrude ediyoruz. Hop. Modelimiz hazır. Şimdi mesela 2 tane oldu. Bu ve bu. İster buradan seçeriz, istersek de buradan seçeriz arkadaşlar. Mesela diyelim ki silindirimizi gruba koyalım. Hop seçiyoruz. Buradan diyoruz ki şu an seçili olanı gruba ekle diyor. Hop ekledi.
Bakın buradan hemen silindir gitti. Buraya atladı. Buraya geldi. Solid'lere baktığımızda buradan göreceğiz. Araba modelleyeceksiniz. Arka plana bir tane araba resmi koymak istiyorsunuz. Onun üzerinden modelleme yapmak istiyorsunuz. O resmi de burada göreceksiniz. Seçebileceksiniz. Ölçülerimiz var zaten. Açıp kapatıp görebiliyoruz. Burası outliner kısmı. Sahnede ne varsa onu görebileceğiniz, seçebileceğiniz bir kısım olarak düşünebilirsiniz. Bir de varlıklar yani assets dediğimiz kısım var. Burada da sahnemizdeki modelleri materyal veriyoruz. Buradan nasıl bir resim getiriyoruz onu ben göstereyim kısaca hemen. Mesela import'a giriyoruz. Import'tan bir resim seçiyoruz. Seçtiğimiz resim sahneye hemencik geliyor gördüğünüz gibi. Buradan biraz küçük geldi. Onu biraz büyütelim. Burada gördüğünüz üzere sol taraftaki kısımda kendini belli ediyor. Onu da tabii biz kilitleyebiliriz. Hani üzerinde çizim yaparken, modelleme yaparken bunu elleyip de yerini değiştirmemek önemli tabii. O zaman hemen kilit noktasına tıklıyoruz. Asset kısmına geldiğimiz zaman da arkadaşlar burada varlıklar kısmına geliyoruz. Asset kısmında materyaller var. Nesnelerimize buradaki objelerimize biz buradan materyaller veriyoruz. Hazırında bazı materyaller var. Nasıl yapılıyor? Mesela seçiyoruz ve direkt 2 defa tıkladığımız zaman materyalimizi görüyoruz. Tekrardan söylüyorum. Modelimizi seçiyoruz ve 2 defa tıkladığımız zaman modelin üzerine gelmiş oluyor. Yalnız burada dikkat edeceğimiz şey şu. Sağ tarafta biraz sonra göreceğiz. Render mode açık olması lazım. Yani materyalini görmemiz için render modun açık olması lazım. Burası selection mode denilen kısmımız. Control point, edge, base, sheet and solid denilen 4 tane seçim tuşumuz var. Bunları sırasıyla 1, 2, 3, 4 diye klavyemizden seçebiliyoruz kısa yol olarak. Bir de 5.'si var. 5.'si de hepsi, yani buradan 5'e bastığımız zaman hepsini seçmiş oluyoruz. Nasıl çalışıyor? Bunun mantığı nedir? Şöyle. Curve yaratayım yani şöyle. Curve yarattım. Burada eğer sadece bunu seçersek yani 1'e basıp bizim master vertex diyorduk. Biz burada point yazıyor zaten görüyorsunuz. Control point. Kontrol noktalarını seçip hareket ettirebiliyoruz. Mesela spline çizebiliriz bu şekilde. Buradan control point'e bastığımız zaman arkadaşlar biz buradan şeklimizi yani neydi? Curve'ımızı kontrol noktalarını hareket ettirebiliyoruz. H nasıl? H'de durum nasıl? H'de de nesnelerimizin kenarlarını adı üstünde zaten İngilizce tam karşılığı olarak kenar anlamına geliyor. O kenar çizgilerimizi seçip hareket ettirebiliyoruz arkadaşlar. Hareket ettirmek istediğimiz zaman bunu seçebiliyoruz bu şekilde. Onayladığımız zaman yerine geliyor. Bu da bir H. Dolayısıyla bunu da hareket ettirmek istediğimizde G tuşuna basıyoruz ve hareket ettirebiliyoruz. Peki Face'te durum nasıl? Nesnelerimizin yüzeyleri varsa, tabii ki şekilde yüzey yok, o yüzden böyle bir şey söz konusu değil, ama diğer nesnelerimizin yüzeylerini seçebiliyoruz. Onlar üzerinde çeşitli işlemler yapabiliriz. Örneğin zaten herhangi bir nesnemizi seçtiğimiz an yüzeyine otomatikman bir şey çıkıyor. Extrude benzeri yüzeyimizi büyütüyor. 4'e basınca Sheet and Solid. Buradan biz katılarımızı seçiyoruz. Yani bütün yüzeylerimizin, edge'lerimizin olduğu modeli direkt seçme imkanı bize veriyor. Seçimimizi yapalım mesela. Şu bunlar katılarımız. Yapıyoruz. Bunları seçmeye dikkat edersiniz. Çünkü bunlar katı model değil. Burada önemli olan şey katı modeli olması. Bunları bu şekilde seçiyor. 5'e basınca tane de herhangi bir şey seçebiliriz arkadaşlar. Çünkü hepsini seçme hakkı elde ediyoruz. Arkadaşlar bir diğer anlatmak istediğim yer command palette, yani F tuşuna bastığımız zaman çıkan bütün komutlarımızın olduğu bir pencere açılıyor. Buna command palette deniliyor. Burada herhangi bir yerden bastığımız zaman F tuşuna herhangi bir yerde bu açılıyor. Arkadaşlar bu sağ üst köşede de 4 tane tuşumuz var. Birincisi ortografik perspektif kamera. Yani ortografikle perspektif kamerayı seçimini buradan yapıyoruz. Show overlay tuşumuz. Bu da bizim Alt Shift X Z tuşuna basarak elde ettiğimiz bir tuş. Bu da bizim grid düzlemimizi, yani tel ızgara düzlemimizi açıp kapamamızı sağlıyor. Aynı zamanda tabii eksenlerimizi de görüp görmememizi Show overlay tuşuna basarak sağlıyoruz. X-ray'de arka taraftaki kalan çizgileri görüp görmememizi seçtiğimiz tuş X-ray mod tuşu ve en son
Daha burada bizim render tuşumuz var. Render tuşumuz bizim modeli aydınlatma şekli. Yani aslına bakarsanız daha evvel de bir örnek yapmıştık. Buradan bir materyal atamıştık buraya. Hem materyali görmemizi sağlıyor hem de buradaki aydınlatma şeyleriyle HDR aslında bu görüntüler. Bunlarla modelimizi aydınlatmış oluyor. Bunu kapadığımız zaman zaten shader kısmı direkt açılmış oluyor. Bu da bizim yüzeyimizin analiz etmemizi sağlayan diğer materyal örnekleriyle içinde bulunduruyor. Ortografik perspektifte zaten 5 rakamına basarak numarik klavyeden de basabilirsiniz. Açıp kapamamızı hızlandırıyor. Bu çok kullanılan bir tuş. Bir de section analiz kısmı var. Yani bu da modelimizi aynen tıkladığımız zaman burada yine sağ üst tarafta bir şekilde yukarı çekiyoruz. Yani tutma noktasını diyelim. Yukarı çekiyoruz, aşağı indiriyoruz ve modelin içinde ne varsa, yani nasıl bir detay varsa onu görme fırsatını sağlıyor bize. Mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Hollow, içeride ya da dışarı doğru bize kabuk sağlayan bir komut. Tekrar section analiz, kesit analizinden tıkladığımız zaman şu şekilde bakın içini bu sefer görebiliyoruz abi. İçinde başka detaylar olsaydı onları da görürdük. Çok çok önemli bir komut. Bir de görüntü küpümüz var. View küp. Bu direkt tıkladığımız zaman bize X, Y ayrıların içinde harfleri tıkladığımız zaman direkt bize istediğimiz şeye yönlendiriyor. Yani Z'ye bastığımız zaman zaten biliyorsunuz üstten direkt görüyoruz. Plan görüntüsü. Buradan yani üst görüntü buradan da gözüküyor. Buradan çıkmak için çarpıya basarsak çıkmış oluyoruz. Perspektif moduna tekrar girmiş oluyoruz. Y tarafından bakarsak aslına bakarsanız bunu biz 3 tuşuna ya da 1 tuşuna basarak da elde etmiş oluyoruz. Burada hangi yönde olduğumuzu da görüyoruz. Hem buradan hem de buradan. Yani 1 tuşuna basarak fronttayız. 3 tuşuna basarak da right yani sağ taraftan bir görüntü sağlıyor bize. Kendiniz oynayarak da zaten görebilirsiniz. Ama yani numarik klavyeden yapmanız daha iyi. Çünkü çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorsunuz. Shader modumuzda burada yine mevcut çeşitli kaplamaları, materyalleri atayabiliyoruz. Bunlar yüzey kontrolleri için daha çok gerekli şeyler. Genelde bu ve bu kullanılıyor. All matcaps deniliyor buraya. Burada da kendi bulduğunuz ya da yaptığınız bu tarz shader'ları burada görebilirsiniz. Modelimizin üzerindeki bazı özellikleri görüp görmemeyi buradan seçiyoruz. Mesela kenarları, edge'leri kapatıp açıyoruz. Köşeleri görüp görmememiz, işte yüzeyleri görüp görmememiz gibi. Show curves diyor mesela. Curves dediğimiz zaten biliyorsunuz ki şekillerimiz. Bunu da açıp kapatıyoruz bu şekilde. Yani görüp görmemeyi buradan hızlı bir şekilde sağlıyoruz. Daha evvel biliyorsunuz buradan gösteriyorduk ama curves'leri buradan da hızlı bir şekilde erişim yapmışlar. Kamera kısmında ise kameramızın açısını belirliyoruz. 35 default olarak gelen bir kamera lens açısı genel olarak yeterli. 35 iyidir. Gerekmedikçe değiştirmenin de bir anlamı yok. Bu daraltma. Bunu hiç kullanmayın. Hiçbir şekilde kullanmayın bunu. Şu an hiçbir yararını görmezsiniz. Zararını görürsünüz hatta. Yani bu şekilde bir işlem yapıyor ama tabii bu sizi şaşırtır yani. Grid kısmı ise zaten bildiğimiz üzere şuradaki ızgaralarımız Snap the Grid, yani burada dikkat ederseniz şu an snap işlemini yapmıyor, yakalamıyor yani. Açıp kapatırsanız o işlem değişecek tabii ki. Buradan bakın 1 metre ilerliyor. Çünkü bizim burada seçtiğimiz sayı 1 metre. Snap kısmında ise bir nesneyi yakalamak için kullandığımız komut. Nasıl kullanıyoruz? Mesela böyle bir şekil daha yaratalım. Hazırlayalım. Move seçiyoruz. Ve snap'imiz açık mıydı bakalım? Açık. Evet. Buradan freestyle seçiyoruz. V'ye basıp nereden tutacağımız bağlı. Bakın buradan tam ortasından ya da yüzeyin tam ortasından yakalamayı sağlıyor. Ama bunu kapatırsak tabii ki hiçbir şekilde o olmayacak. Gördüğünüz gibi seçim yapmıyor. Snap çeşitleri burada da var. İşte kenardan seçmek, curve seçmek, curve seçmemek, yüzeyi seçip seçmemek, aksları seçip seçmemek. Neyi seçip seçmeyeceğini buradan ayarlıyoruz.
yine. Daha sonra aşağıda plane kısmımız var. Plane kısmında da bizim yüzeylerimiz, yani yaratım yüzeylerimiz var. Plane construction da deniliyor aslında. XY olarak default olarak kullanılır zaten. 7'ye bastığımızda. Bu EX, bu da Y oluyor. Tamam mı arkadaşlar? Dolayısıyla eğer Y dediğimiz zaman Y, Z her zaman yukarı taraf. Y de bu çizgi boyunca bütün şu andan itibaren artık ne yaratırsak yaratalım bu düzlemde yaratacaktır. Orijin noktası 0 noktasından itibaren çektiği şu düzlemde, hazırladığı bu düzlemde artık bundan sonra yaratacağımız her şey burada yaratılacak. Bütün şekiller, 3 boyutlu nesneler. Y, X, Y dersek bu sefer şu yöne doğru yapacak. Bu sefer tam tersi bu taraftan olacak yaratımlarımızın hepsi. Bir de neyimiz var? Plane Form Selection. Yani mesela şunu seçtiğimiz zaman hop karşımıza alıyor. Veya biraz daha değişik bir şey yapalım isterseniz. Şimdi şurayı seçiyorum ve bir chamfer yapıyorum. Pah yapıyorum yani. Tekrardan bu yüzeyi seçiyorum ve Plane Form Selection diyorum. Şimdi burada artık şu yüzey üzerinde bir construction plane yaratıyor. Tekrar 5'e basıp gördüğünüz üzere bu düzlemde yaratacaktır. Yani burada ama hep bu düzleme paralel bir şekilde yaratacaktır. Normal haline gelmesi için X'e bastığımızda yukarıdan normal hale gelecektir. Yani X, Y düzlemine tekrar geri dönecektir. Plane Form kamera ne peki? Bu da şöyle bir açıda duruyoruz ve bu tuşa basıyoruz. Bu açı artık kilitleniyor ve biz burada ne yaratırsak yaratalım. Bunların hepsi bizim gördüğümüz kamera açısı düzleminde bir düzlem yaratılıyor. Orada yaratılmış oluyor. Tekrar 5'e bastığımızda gördüğünüz üzere yine merkez, yani düzlemin merkez noktası bu orijinden itibaren bir yüzey yaratılıyor. Ve o yüzeyde biz bunları yaratacağız. Yani her türlü modelimizi burada yaratabileceğiz. Aşağıda da bir selection kısmımız var. Burada seçtiğimiz herhangi bir nesnenin özelliklerini biz burada görüyoruz. Mesela burayı seçtiğimiz zaman buranın metrekaresini size söylüyor. Genişliklerini, uzunluklarını, bu tarz özelliklerini buradan takip edebilirsiniz. Konumunu görüyorsunuz. Move komutumuz var. G tuşuna basarsak kısa yolu. Evet. Kulağından tutup çekiyoruz. Komutlara bastığımız zaman sol tarafta bir pencere açılıyor. Sağ tarafta da o komutla alakalı kullanabileceğimiz ekstra klavye kısa yolları açılıyor. Mesela ben freestyle'ı seçmek istiyorum. F'ye basıyorum. Ama komutta olmamız gerekiyor. F'ye bastığımız zaman istediğimiz bir yerden tutmamızı istiyor. Gördüğünüz gibi istediğimiz yerden tutup serbest stilde hareket ettiriyoruz nesnemizi. Bu hemen hemen her komutta çıkıyor. Yani bir iki tane de olsa ekstra böyle bir fonksiyonlar diyeyim çıkıyor komutlarla alakalı. Solda ise zaten komutun kendi orijinal şeyleri var. Hareket etmesi için sağa sola yukarı aşağı burada ölçüleri girebiliyorsunuz yani. OK diyoruz, çıkıyoruz. Scale dediğimiz zaten bildiğimiz şey. Bütün çizim programlarında aşağı yukarı aynı şekilde çalışıyor. Var. Duplicate var. Duplicate nesnemizi seçiyoruz. Duplicate'i seçiyoruz. Komut olarak OK diyoruz. Ve bunu çektiğimiz zaman kopyalanmış yani objemizin kopyalanmışını hareket ettirmiş oluyoruz. Boolean var. Mesela şu silindirimizi buraya getirdik. Scale ile biraz büyütelim isterseniz. Böyle birazcık büyütelim. Biraz yukarı doğru büyütelim. Şimdi şuradan OK diyoruz ve diyoruz ki hem bunu seçiyoruz hem bunu seçiyoruz. Arkasından da Boolean diyoruz. Boolean komutunu veriyoruz buradan. Q harfine basarak da yoldan ulaşmış oluyoruz komuta. Burada değişik fonksiyonları var Boolean'ın. Yani union, difference, intersection, slice, region adında. Daha çok biz işte union'u kullanıyoruz. İki tane nesneyi birleştiriyoruz. Difference yaptığımız zaman mesela modellerden kırmızı olanını aslında çıkarılacak modelden çıkarılacak olanı işaret ediyor. Burada görüyoruz böyle bir oyuk yaratacak komutu tamamladığımızda. Union komutu, Boolean komutu böyle. Mesela şimdi ikinci kere bunu seçtiğimiz için, yani birinci bunu, ikinci bunu seçtiğimiz için kırmızı bu oldu. Komutu onayladık ve gördüğünüz gibi buradan bir parça çıkarmış oldu.
intersection arada bir kesit yaratıyor. Bu ve bu gidecek, bu kalacak. Gördüğünüz gibi bu şekilde Boolean'da çok kullanılan, yeri geldiğinde zaten daha da detaylı işleyeceğiz. Rectangular array komutumuz var. Bir solid objemizi ya da herhangi bir nesneyi seçtiğimiz zaman bunu belli bir şekilde diziyor. Nasıl yapıyor? Bu şekilde yapıyor. Nasıl bir çalışma prensibi var? İki modda var. Extend spacing modu var. Extend'de siz mesela buradan 10 yazarsanız 10 tane yani sizin belirlediğiniz mesafedeki alana 10 tane nesneyi yerleştirir. Seçmiş olduğunuz nesneyi yerleştirir. Aynı şekilde burayı da mesela 10 yapalım. Gördüğünüz üzere bu kısmı da uzunluğunu ben seçtim. Arasına da 10 tane yerleştir diyorum. O şekilde diziyor. Bir de spacing kısmı var. Spacing kısmında daha farklı bir mantık var. Orada diyorsunuz ki mesela 2 metre diyelim. Her 2 metrede bir toplam 10 tane kutuyu diz diyoruz burada. Ya da her 3 metrede bir 10 tane kutuyu diz diyoruz. Bu 3 metre kutunun ortasındaki x, y, z yani ortasından hesaplanıyor. Buradan burası gibi düşünün. Tam yukarıdan bakacak olursa. Buradan şurası 3 metre, 3 metre, 3 metre şeklinde kutumuzu diziyor. Bunu da öyle yapalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bir de radial array komutumuz var. O da şu şekilde. Box'ımızı seçiyoruz ve birden bize şeyimizi istiyor. Merkezimizi seçmemizi istiyor. Seçiyoruz merkezimizi. Burada daha evvel söylediğim gibi pencere açılıyor. Ve buradan biz ayarlarını yapabiliyoruz. Açısını yani kaç derecede dönüş yapacak onun kararını veriyoruz. Kaç tane olacak onun kararını veriyoruz. Mesela 10 tane. Bir de ekstradan mesela şöyle bir olay var. Dışa doğru onu yine 360 yapalım. Dışa doğru işte 3 tane olsun istiyoruz mesela. 1, 2, 3 şeklinde. Bunu buradan kararını veriyoruz. Ve 6 metre arayla burada. Bir de spacing var. Spacing'i seçtiğimiz zaman onda mesela 45 derece yapalım. 2 yapalım. 5 derecede 3 yapsak her 45 derecede bir tane daha ekliyor. Yani 3 tane yapıyor. Bir 45 derecelik daha mesela atıyorum 12.5 diyelim. 12.5 3 tane yapmış oluyor. 4 tane dediğimizde dördüncüyü ekliyor. Yani 12.5 derecede bir modelimizi çoğaltıyor, diziyor. Radyal yani dairesel olarak dizmeye başlıyor. Bu kısım ise tamamıyla öneri adı altında açılan bir pencere fonksiyonu bu yani. Bazıları tabii ki işe yaramıyor. Yani şu rengi daha bir renk olanlar şu an kullanılamaz halde, kullanılır halde olanlar daha açık renkteler. Kendilerini belli ediyor zaten. Arkadaşlar son tarafta da ana toolbar'ımız var. İşte line'ımız var. Eğer ölçü çizmek istiyorsak Tab tuşuna basıyoruz ve birden ölçü sayısı giriş için elverişli hale geliyor. 10 yazalım mesela. 10 metre uzunluğunda bir çizgimizi hemen yapmış oldu. Spline curve. Eğri çizmemizi sağlıyor. Kontrol, yani bu kontrolüne göre yapıyor. Kontrol noktasına göre bir farklılığı var. Dairemiz var. Dairemize bakalım. Dairemizde merkezden çekiyoruz. İstersek ölçü de verebiliriz. Mesela 15 metre diyelim. 15 metre çapında bir daire oluşturdu. Two point circle vardı. Bir noktadan çekip diğer noktaya bizim daire yapmamızı sağlayan komut. Mesela 1, 2, 3 gibi. Şu tangent circle var. Bu da tanjantına göre bize daire çiziyor. Burada center point arc var. Merkezi belirledikten sonra etrafından çizmeye başlıyor. 3 point arc var. Diyorum. 1, 2 ve 3. Bu da yine tanjant olarak düşünürseniz eğrilerin tanjant noktasından birbirini tutunuyor diyelim. Bir daha yapalım. Bakın en tanjant noktasından tutuyor. Regular polygon var. Bu da
çokgenimiz. Burada spiralimiz var. Rectangle'ımıza buradan çizmeye başlayalım. Merkezden çekerekten yapıyoruz. Diğerinde 2 noktadan çekerek yapıyoruz. Bir noktadan çekiyoruz diğer noktaya doğru. Diğerinde 3 nokta var. Kendimize güzel bir açı belirliyoruz. Sonra istediğimiz yöne doğru bu şekilde dikdörtgenimizi seçiyoruz. Bridge curve var. 2 tane eğriyi birbirine bağlıyor. Köprülüyor. Trim, evet. Trim zaten AutoCAD kullananlar bilir. Direkt üst üste gelen 2 çizgiyi kesiyor. Daha sonra belki bunları istersiniz. Bunları da bu şekilde temizliyorsun. Evet, split curve edge at point. Bu da mesela line çiziyoruz. Bu şekilde line'ımızı çizdik. Bunun üzerine noktalarımızı seçiyoruz. Kontrol pointlerimizi. Nokta ekliyor aslında basitçe. Bir daha seçiyoruz. Bir daha seçiyoruz. Daha sonra tabii ki istersek biz bunların yerlerini değiştirerek şekil verebiliyoruz. İhtiyacımız kadar ekleyebiliyoruz. Bir tane de burada Insert CV into the Curve denilen bir seçenek var. Spline Curve çizimi yapacağız buradan. Şurada göremiyoruz noktaları. Bunlara ekleme yapmak için seçiyoruz. Seçeceğim. Gördüğünüz gibi ekleme yapıyoruz. Daha fazla kontrol noktası elde etmiş oluyoruz. Altta safir var, yani küremiz var. Basitçe küre yaratıyor. Corner box. Bir noktadan rectangle gibi, yani bir noktadan diğer noktaya çekerekten bir box, kutu oluşturuyoruz. Center box'ımız tam da işte rectangle gibi merkezden yaratıyor. Bu şekilde. Altta 3 noktadan var. Mesela istediğimiz açıyı getiriyoruz. Evet, oldu. Silindirimiz var. Basitçe ne? Buradan yine şu tutma noktalarından yukarı aşağı ayarlayabiliyoruz. Ölçümüz var. Ölçü verme. Measure distance. Yani çok kullanılır mı? Bazen tabii kullanılabilir. İhtiyaç olduğunda kullanılabilir. Ve bunlar daha sonra göreceğiz bunları detaylı olarak. Daha yüzeyin kalitesiyle alakalı ölçümleri gösteriyor. Arkadaşlar genel olarak çok detaya girmedim ama zannediyorum bayağı da bir şey anlatmış oldum genel olarak. Kaç tane bölüm var bu şekilde. Sen bunların hepsini öğrenip de programı kullanmanız imkansız zaten. Yapa yapa öğrenmek zorundayız. Çünkü bir yerden başlayıp bir yere öğrenirsiniz. 100. komuta geldiğinizde ilk öğrendiğiniz komutlar hafızanızda kalmaz. Öğrenmek için en güzel yöntem modelleyerek öğrenmek, pratik yaparak öğrenmek arkadaşlar. Biz de öyle yapacağız. Şimdi isterseniz artık modele geçelim. Evet arkadaşlar, modelimize başlıyoruz. Öncelikle kutumuzu silelim. Komutların kısa yolunu görmek istiyorsanız klavyeye bastığımda zaten ekranda beliriyor. Buradan da takip edebiliyorsunuz. F tuşuna basıyoruz ve perspektif moduna alıyoruz. Tab tuşuna basıyoruz. Burayı 100 milim yapalım. Tekrardan ölçüleri görmek için İngilizce klavyeden eksi art tuşuna basıyoruz. Oradan ölçüler beliriyor. 35 milimde genişliğini yapalım. Üzerine tıkladığımız zaman extrude edebiliyoruz. Yüksekliğimizi de 140 milim yapalım. Şurada büyük bir pahımız var. Şurada filetimiz var. Şurada filetimiz var. Burada da var. Burada tutacağımız var. Burada da hoparlör grubu ve düğmelerimiz var. Burada da var düğmelerimiz. Curve'ümüzü saklıyoruz. Kafa karışıklığı yapmaması için. Kenarı seçeceğiz. Filet yapıyoruz. Burayı da filet yapıyoruz. Burayı da filet yapıyoruz ama burayı biraz daha düşük ölçülü bir filet yapıyoruz. Mouse'umu hep sağa tıklıyorum komutu bitirmek için. Line komutumuzu şu kısmı yapmak için
K harfine basıyoruz. Bakın 2 tane ayrı yüzey oldu. Hem burada hem de burada. Şimdi itiyoruz. Burada da bir yüzey yani pah oluşturuyoruz. Böyle baktığımız zaman görebiliyoruz. Yeterli zannediyorum. Sağ tıklıyorum mouse'la ya da Enter'a basıyorum. Komuttan çıkıyorum. Önce kaba olarak formu çıkaralım. Daha sonra detaylara girelim. Genelde böyle çalışmak detaylarda boğulmamamızı sağlıyor. Şimdi kenarlarımızda pahlar var arkadaşlar. Bu pahları da yapabiliriz mesela. Yine kenarı seçelim. Yukarı yaptığımız zaman fillet yapıyor ama biz pah yapacağız. O yüzden aşağı doğru yapıyoruz bir miktar. Daha yeterli zannediyorum. Gördüğünüz gibi oldukça kolay modelleniyor. Yani fillet ve pah gibi işlemleri kolay yapabiliyoruz. Şu kısmı da küçük bir pah verebiliriz bence. 0 nokta şuraya girebiliriz. Sol alt taraftan 3 diyelim. Daha sonra burada dikkat ederseniz bir çıkıntı daha var içeride. Onu yapalım. Klavyeden O harfine basıyoruz. Ve offset komutumuz açılıyor. Şuradan uygun bir aralık belirliyoruz. Tabii ki Enter tuşuna basıyoruz. Komutumuz tamamlanmış oluyor. Dikkat ederseniz şimdi hem burada hem burada bir yüzey oldu. Buraya hafifçe push face ekliyoruz. Mouse'umun sağ tuşuyla tıklıyorum. Komutu sonlandırıyorum. Şu köşeleri de kenarları da seçiyorum. Shift tuşuna basarak diğer kenarları seçiyoruz. Evet. Az bir pilot veriyoruz. Bu kadar yeterli zannediyorum. Şimdi ön tarafta hoparlör kısmı var. Bir çıkıntı şeklinde. Corner box ile yapabiliriz mesela. Tutup çekiyoruz. Şimdi buralarda bir yine eğrimiz var. Bunu yapmak için köşeleri seçiyoruz. Böyle seçebiliyoruz tabii ki tek tek. Ya da Alt CTRL tuşuna basarak bütün kenarları seçmiş oluyoruz. Şimdi filletimizi yapalım. Yuvarlayalım. Bu kadar yeterli mi? Bence yeterli. OK diyoruz. İçeriden birazcık dikkat ederseniz payımız var burada. Tekrar yüzeyimizi seçiyoruz. Tekrardan klavyemizden O harfine basıyoruz. Böyle bir miktar içeri offsetliyoruz. Enter tuşuna basıyoruz. Yüzeyimiz oluştu. Push face komutuyla buradan çekiyoruz. Bu yeterli. Tekrar Edge kısmına tıklıyoruz. 2 basaraktan klavyeden. Alt tuşuna bastığımız zaman, yani seçtiğimiz zaman tamamıyla dolanıyor etrafını. Tek tek seçmek zorunda kalmıyoruz bu şekilde. Shift'e basarak seçmek zorunda kalmadan alt tuşuna bastığımızda seçiyoruz. Bütün kenarları. Çok hafif bir pilotu veriyoruz. OK diyoruz. Şimdi sıra ortada bir daire yapmaya geldi. Kısmı yani hoparlörün yuvası. Dikkat ederseniz şurada bir pahımız da var. O yüzden biraz daha geniş yapacağız. Yani şuradan biraz daha geniş yapacağız. Pah yaptığımız zaman burası zaten dağılacak. Şu hale gelecek. Basıyoruz dairemize. Merkezden çekiyoruz. Ama bu sırada tekrar şu knife yani bıçak kesme işlemini yapmak için K tuşuna basıyoruz. Dairemizi çiziyoruz. Dikkat ederseniz iki yüzey oluştu yine. Eğer K'ya basmasaydım burada sadece bir daire oluşacaktı ama bu yüzeyden farklı olacaktı.
Şimdi biz bu yüzeyin üzerine aslında kesme işlemini de yapmış olduk. Yüzeye geliyoruz. Face kısmına. Birazcık içe doğru itiyoruz. Eksi 3 milim desek yeterli. OK diyoruz. Tekrar kenara geliyoruz H. Tıklıyoruz. Bir tuşuna basıyoruz ve ön görüntüye geliyoruz. Daha rahat yapmak için belki iyi olur. Bu kadar bence yeterli. Enter'a basıyoruz. 5'e basıyoruz. Evet, oyunumuzu yaptık. Kenarlarda vidalar var. Bunlar yapılacak. Orta tarafta da sesin çıkacağı kanallar var. Boşluklar var. Bir aralığı yapalım. Daha sonra bunları çoğaltalım. Arasına da bunları yerleştirelim. Bu şekilde iyi. OK diyor. Duplicate yapalım. Objelerimizi. Buradan B tuşuna basıyoruz. Şimdi aralarına bunları yerleştirmeyi düşünüyorum. Bunları seçelim. Şunları kilitleyelim isterseniz. Evet, artık elleyemiyoruz. Aralarına bir tane de buraya. Unlock yapalım. Şunu taşıyalım. Shift D diyoruz. Düşüyoruz. B tuşuna basarsak. Evet. Scale yani S tuşuna basarsak daraltma işlemi yapmış oluruz. Shift D tuşuna basarak kopyalıyoruz. Buradan aşağı indiriyoruz. B tuşuna basıyoruz. Bu şekilde. Bunu da seçiyoruz. Shift D tuşuna basıyoruz. B tuşuna basıyoruz. İndiriyoruz. Bunu da Shift D tuşuna basıyoruz. B tuşuna basıyoruz. Açıyoruz. Ve indiriyoruz. Bunlara ihtiyacımız kalmadığı için silelim. Bu da var. Şimdi B tuşuna basacağız ama önce hepsini seçelim. Bütün kenarları seçelim. B tuşuna bastığımız zaman uygun bir şekilde yuvarlatıyoruz. Şimdi bunlar buradan ayrı, yani aynı yüzeyde değiller. Ayrı yüzeyler. Bunlar ve arkadaki yüzey daire, yani bu yuvarlak kısım. Ne yapmamız lazım? Burada bir oyuk açmamız lazım. Y tuşunu alıp birazcık açalım daha rahat çalışmak için. Sağ tıklıyoruz. Bunların hepsini seçiyoruz şekillerimizi ve Shift I tuşuna basıyoruz. Hop. Buradaki şekiller yüzeyde ayrı, yani yüzeyi kesmiş oldu. OK diyoruz. Bunları istiyorsak silebiliriz de. Şöyle yapalım. Dikkat ederseniz kenarda küçük bir çıkıntı var. Onu yapalım. Yüzey seçmeyi yapıyoruz. 3'e basarak seçiyoruz. Shift tuşuna basılı tutarak. Sonra offset yapıyoruz. O tuşuna basıyoruz. Sıfır 5 mi yapsak? 0.5.
Şimdi bir miktar içeri doğru itiyoruz. Push face ile. Yeterli. Dikkat ederseniz içeriği de görebiliyoruz. Çünkü X-ray modu açık. Şimdi şu kenarlarımızı seçelim yine. Yavaşça çekiyoruz. Bence oldu. Öyle değil mi? Şu kenarlarda neyimiz var? Vidalarımız var. Yıldız tarzı. Bir dakika, yanlış. Bir daha yapalım. Evet. Arkada bir tane yapmışız. Bunun çapını ya da ölçüleri görmek için daha evvel de söyledim ama arada hatırlatmak istiyorum. Backspace tuşunun yanındaki tuşa basıyorum ve hop ölçü çıkıyor. Buradan mesela bunu biraz daha düşürebiliriz. Mesela şöyle. Fena değil. Yani çapı 4 milim. Shift D tuşuna basıyoruz. B tuşuna da arkasından basıyoruz ki merkezi seçelim. Merkez şu şekilde. Shift D tuşuna basıyoruz. Çünkü kopyalamamız lazım. Arkasından da F tuşuna basıyoruz. Bunu aşağı indiriyoruz. Evet. Enter tuşuna bastığımızda kopyalanmış oluyor. E tuşuyla biraz geri alalım. Shift I tuşuna basıp imprint komutunu çalıştırıyoruz. Onu diğer modeli seçerek bu işlemi tamamlamış oluyoruz. Bunlara artık ihtiyacımız yok. Silelim. Burada yüzeylerimiz oluştuğu için tekrar yüzeyi seçiyoruz. Seçiyoruz. Sağ tıklıyoruz, kapatıyoruz. Daha sonra kenarımızı H seçiyoruz. Seçelim. Bir tuşuna basarak 4 tane dairemiz var. Bunları seçtikten sonra biraz derin oldu sanki. Yüzeylerimizi seçelim tekrar. Şimdi içeride yıldızımız var dikkat ederseniz. Şu şekilde. Altıgen kenarlı bir yıldız. Tab tuşuna bastığımızda çapını ve arkasından da kenarlarını, kenar sayısını görüyoruz. Bunu 6 yapalım. Belki de 6 değil 12 yapmak daha iyi. 12. Evet. Niye 12 yaptık? Şimdi kontrol noktasını kontrol noktasını seçtikten sonra Shift tuşuna basıp ayrılıklı olarak noktaları seçelim. Scale tuşuna basıp altıgen bir yıldız oluşturalım. Kenarımızı seçelim. Yıldızımızı çevirmemiz lazım. O yüzden R tuşuna basıyoruz. Ve şu dış çizgiden şu kenarları bir miktar pahlarsak daha hoş olacak bence. O yüzden B tuşuna basalım ve
Şöyle hafif küçük bir pah yapıyoruz. Çok keskin olmuyor çünkü o uçlar aslında. Şimdi yapmamız gereken şey bunları şu üç tarafa taşımak. Shift D tuşuna basıp duplicate yapalım. Sonra da F tuşuna basıp merkez noktasından alalım. Buradaki merkez noktasına taşıyalım. Şimdi aynı şey için burayı seçiyoruz. Shift D tuşuna basıyoruz. Arkasına F tuşuna basıyoruz. Burada bir referans noktası kendimize alalım. Aşağı doğru taşıyalım. Evet, harika. Şimdi bunları da seçip ne yapıyorduk? Tekrardan biraz geriye alayım. Şimdi şöyle yapalım. Bu 4 tanesini seçelim. Arkasından Shift I tuşuna bastıktan sonra modelimizi seçelim. Bu şekilleri silebiliriz. Pardon. Ne oldu? Şunları silebiliriz. Bir tane daha kalmış. Ve yüzeyi seçelim. Bir miktar geriye itiyoruz. Şurada bir alan yaratıyoruz. Zannediyorum bu kadar yeter. Komutu sonlandırıyoruz. Burada aslına bakarsanız bir tane çıkıntı varmış. Burayı atladık zannediyorum. Burayı tekrardan yapmak için burası zaten bitti. Burayı yaptık. Şu kısmı da yapalım isterseniz. Tıklıyoruz. Bunu bence karşıdan yapalım. Front moda geçiyoruz. Front. Bazen perspektifte anlayamıyoruz açıdan dolayı. O yüzden en güzeli görünüş modlarına geçmek. Evet. Tekrar 5'e basıyoruz. Bunu seçelim ve Shift I tuşuna basalım. Ve modelimizi seçelim. OK diyoruz. Şimdi bu yüzeyimizi seçelim. Ve bir miktar dışarı çıksın. Yani kendimize doğru çekelim. Böyle. Evet. İki tuşuna basıyoruz. Kenar moduna geçiyoruz. Bu kısma bir pah verebiliriz bence. Yumuşak hafif. Dikkat ederseniz daha basit olmaktan uzaklaştı biraz daha. Aslında buna da pah verebiliriz. Tek tek seçmiyorduk hatırlıyorsanız. Böyle tek tek değil. Böyle yapmaya gerek yok. Çok uzun sürer hepsini seçmek böyle. O yüzden ne yapıyorduk? Alt tuşuna basıyoruz. Pardon. Alt tuşu. Alt. Şimdi Shift'e de basmak zorundayız. Alt. Alt. Shift. Alt Shift tuşuna basılı tutuyoruz. Evet. Evet, burada varmış. Alt Shift.
Yanlış yeri seçtik. Şimdi tekrar seçelim. Evet. Öndekileri seçeceğiz sadece. Buraya B tuşuna basalım. Ve filtre'ı açalım. %0.2 yeterli. Böyle bir görüntü oldu. Evet arkadaşlar. Bu kısım oldu gibi aslında. Fena da olmadı. Şuradaki iki kutu parçası. Küçük bir parça var, 2 tane. Bunu yapalım. Front görüntüye geldik. Ön görüntüye. Öyle. Yaklaşık. Böyle bir şey. Tekrardan 5 tuşuna basıp perspektif moduna aldıktan sonra hemencik şöyle çekiyoruz. Ve yükseltiyoruz. Extrude yapıyoruz. Sağ tıklıyoruz. Bu şekilde. Şunu silelim şeklimizi. Solid'imizi seçmek için 4'e basıyoruz. Evet. Buradan o milim biraz fazla. 5 milim yapalım. Okay. Bunu da seçelim ve -5 milim yapalım. Bunu da kopya yapmışız. Bunu silelim. Evet. Bunu biraz daha daraltalım bence. Okey. Bu sefer -1 buraya. Öyle bir şey. Bence burası bitti. Şimdi buradan şu düğmeyi yapalım. Hemen öncecik buraya merkezden direkt bakın belli oluyor. Merkezi seçiyoruz ve çekiyoruz. Sonra face seçiyoruz ve bir miktar yukarı doğru çekiyoruz. Böyle bir şey yeterli. Okey diyoruz. Tab tuşuna basıp buradan istediğimiz ölçüyü girelim. 22 diyelim mesela. Ya da 23 diyelim. Sonra 4'e basıyoruz. 3'e basıyoruz pardon. Yüzeyimizi seçiyoruz. Tekrardan extrude yapıyoruz. Şimdi şu 2 tane edge vardı. Bunu da seçelim, silelim. Bunları siliyoruz. Bunu silemeyiz. Bu ve şunu birleştirmek istiyoruz. Şu an 2 tane ayrı parça. Bunu birleştirelim. Boolean'la yapacağız bu işi. Burada Q harfine basıyoruz. Bakın Boolean tuşu açılıyor. Boolean penceresi açılıyor. Bunu seçiyoruz. Ve bunu da seçiyoruz. Union diyoruz. OK diyoruz ve birleşti. Artık tek bir nesne oldu. Hızlı değil mi? Bayağı hızlı. Sonra şu kısmı yapalım.
Tekrardan bir tuşuna basıp ön görüntüye geçiyoruz. Sonra Shift A'ya da basabiliriz arkadaşlar. Shift A'ya basınca bakın line'ı seçmiş oluyoruz. Mesela 23 diyelim. Buradan da şöyle basalım. 36. Buradan da yaklaşık böyle bir şey yeterli bence. 2'ye basıp Edge kısmına geliyoruz. Dikkat ederseniz 2 tane ayrı spline oldu. Böyle durumlarda bunları 2 tane spline'ı birleştirip tek bir spline haline getirebiliriz. 2 tane dikkat ederseniz spline oluşturduk. Şimdi bunları tek bir nesne haline getirmek istiyoruz. Hepsini seçiyoruz. İstediğimiz kadar spline'ı. V tuşuna basıp buradan join komutunu buluyoruz ve tıklıyoruz. Bu kadar. Gördüğünüz gibi tek nesne haline geldi. Şimdi şu şekilde yapalım. Böyle yapalım. Offset'i seçelim. -6 yapalım. Tamam diyelim. Solidleri kapatalım daha rahat çalışmak için. Trim komutumuz var. Biliyorsunuz arkadaşlar. Trim komutunu burada bu şekilde yaptığımız zaman sadece bu kısmı elde edebiliyoruz. Tekrardan bir tuşuna basıp böyle ve şöyle. B tuşuna basıyoruz ve bevel'ı aktif hale getiriyoruz. Bu şekilde. Sağ tıklıyoruz mouse'umuzla. Daha sonra burayı seçip tekrar B'ye basıyoruz. Burada da uygun bir bevel'ı yapıyoruz. Hepsi bu kadar. Şimdi tekrar söylediğimizi geri çağırıyoruz. 5 tuşuna basıyoruz. Ve 4 tuşuna basıp 3 tuşuna basıyoruz ve extrude yapıyoruz. Eğer tab tuşuna basarsak iki yandan büyütür ama buna şu an gerek yok. Böyle uzatalım. Şunu 17 yapalım. Enter tuşuna basalım. Şeklimizi biraz ortalayalım arkadaşlar. Buradan bir line'la şuradan şuraya bir çizgi çekelim. Sağ tıkladık. Daha sonra nesnemizi seçip G tuşuna basıyoruz. Ve F tuşuna basıyoruz. Bu sefer bu çizdiğimiz çizginin ortasını buluyor. Yani F tuşuna bastığımızda otomatik olarak bunu bulabiliyor. Okay. Şimdi şu şeyimizi kaldıralım. Hepimizi. Şunu da sildik. Evet, burada tabii ki çok keskin ama Plastity'de bunu yapmak oldukça kolay. Tek tek seçmiyorduk hatırlarsanız. Alt tuşuna bastığımız zaman bu şekilde Shift tuşuna basınca diğer kısma, önce şu kısma alt tuşa basıyoruz. Sonra buraya basıyoruz. Evet. Tabii burayı da yapabiliriz. Evet. Şimdi ne yapacağız? Burada pah yapmış. Pah yapalım biz de.
A'mızı yapıyoruz. Sağ tıkladım. Bu şekilde yaptık. İsterseniz şöyle de yapabiliriz. Şurayı da seçip küçük bir bevel verirsek daha güzel görünebilir. Shift Alt tuşuna basıp çizgilerimizi çekelim ve bu sefer bevel yapalım. Ama çok az yapalım. Evet. Böyle uzaktan da bakmak yararlı olur. Eğer bir hata yapıyorsak daha çabuk farkına varmak için. Şimdi şurada bir deliğimiz var. Onu yapalım. Center Circle'ı seçiyoruz. Basılı tutuyoruz ama K harfine basıyoruz. Böylelikle şeklimizin üzerine kesmiş oluyoruz. Daire şeklinde bir kesim işlemi yapacak. Bu şekilde iyidir. 3'e basıyoruz arkadaşlar. Buradan Extrude komutunu buradan da böyle çıkarmış oluyoruz. Belki o kadar değildir. Şöyle yapalım. Extrude yapalım. Bu şekilde yeterli. Ne olduğunu tam göremediğim için bir delik var. Ama belki vida deliğidir. Tam bilemiyorum. Kesimde aşağı yukarı böyle. Bu kısmı yapmaya başlayalım. Tuşlarımız var burada. Biraz daha büyütelim. Önce böyle bir oyuk yapılmış dikdörtgen. Sonra içine de klavye tuşlarına benzer tuşlar yerleştirilmiş. Yapmaya başlayalım o zaman. Burayı da yani muhtemelen şuraya kadar inmiş. Şuranın ortası gibi düşünebiliriz. Şuradan şuralara kadar center rectangle seçsek daha iyi. Daha sonra yukarı taşırız. Bunu yukarı taşıyalım şimdi biraz. Çünkü çok aşağıda kaldı. Y tuşuna basıyoruz. Yukarı çekelim. Bu oranlarda. Enter'a bastık. Evet. Fena değil. G tuşuna basıp geriye çekiyoruz. Sonra şunu şurada kesmek, yani burada bir dikdörtgen yaratmak için projeksiyon uyguluyoruz aslında nesne üzerine. Ama keserek yapmış oluyor projeksiyonu. Bunu seçiyoruz. Arkasından Shift I tuşuna basıyoruz. Ve nesnemizi seçiyoruz. Burada hemen şeklin aynısı çıkıyor, kesiyor. Artık bunu silebiliriz. Ve 3'e basıp içeri doğru çekelim biraz. Burası böyle. Şimdi tuşları yapmaya geldi sıra. 3, 4, 5 tane tuşumuz var. Önce bir tane tuş oluşturalım bence. Şöyle. Evet, birbirine eşit sayılar gördüğünüz gibi. Face tuşuna basıp şu kadar iyidir. Evet, şimdi bu kısmı, yani tuşlarımız birazcık konik yapıya sahip. O yüzden yüzeyimizi seçtikten sonra daire simgesini tutup çekiyoruz. Konik yapıyoruz. Çok da değil. Şuradan evet, şu kadar yeterli. Onaylıyoruz. Şurada hafif de sanki bir içe doğru eğim var, çok hafif. Tam emin değilim ama genelde öyle oluyor. Birazcık şöyle içe doğru bir kavis oluyor. Onu nasıl yaparız?
nesnemizi seçtikten sonra Shift S bir daha bastığımızda Shift S tuşuna tutma kolları belirecek bu şekilde ve biz bu tutma kollarını çekerek eğim vermeye çalışacağız. Şimdi şunu kapatalım. Buna basalım. Şuradan seçelim. Ve G tuşuna basıp hareket ettirelim. Hafif ama çok az. Hafif bir kavis olsun. Aynen böyle. Sağ tuşa tıkladık. Evet, şimdi şu kenarlara bevel yapalım. Yani yuvarlayalım arkadaşlar. CTRL alt tuşuna bastığımız zaman hop dönüyor böyle. Yani bu şekilde 4 tane kenarı aynı anda seçiyoruz. Yoksa tek tek seçmemiz gerekiyordu hatırlarsak. Seçelim. Sonra Shift tuşuna basarak diğer kenarları da seçersek bu şekilde hepsini aynı anda bevel yapmış oluruz. Bu şekilde. Bu kadar. Yeterli bence. Uzaktan da bakalım biraz. Güzel. Şimdi kopyalayalım isterseniz. Önce 4'e basalım. Ve G tuşuna basalım. Yukarı alalım. Birazcık pay bırakıyoruz. CTRL 3 tuşuna bastığımız zaman Ctrl tuşuna left görüntüye geçmiş oluyoruz. Buradan tekrardan Rectangular Array tuşuna tıklıyoruz ve bu sefer şöyle 5 tane. 5 taneyi düzenliyorum. Buraya yerleştiriyoruz. Tekrardan 5 tuşuna basıp Perspective Mode'a geçtiğimiz zaman tuşlarımız da hazır. Bu kadar kolay. Buradaki gördüğümüz noktaları kaldırmak için P tuşuna basalım. Toggle Points yazdığımızda çıkıyor. Aslında Z'ye de basabiliriz ama komutu görmeniz için buraya bastım. Buradan hemencik artık o noktaları görmüyoruz. Bu bir subdivision'dı. Yani yüzeyleri biz bölerek bu eğimleri yaptık bu arada. Onu söylemeyi unuttum zannediyorum. Yani daha fazla yüzey yarattık ve o yüzden eğimli bir yüzey burada biz yapmış olduk. Şimdi şuraya tekrar dönelim. Şimdi bu kısmı yapmak için şuraya bir rectangular çizeceğiz. Buradan başlıyor ve aşağı kadar, şuraya kadar, yani şuraya tam gelmeden bitiyor. Bir tuşuna basıyoruz ve ön görüntüye geçiyoruz. Şu şekilde. G tuşuna basıyoruz. Biraz daha ortalıyoruz. Tamam diyoruz. Control Point'e basıyoruz. Buradan seçtikten sonra B harfine basıyoruz. Bu şekilde. Burayı yuvarlattık. Şurada da hafiften bir eğim var. Biz bence bunu taşıyarak yapabiliriz. Böyle yapsak oluyor bakın. 3D Max'te Vertex gibi birazcık. Tamam diyoruz. H ile seçip taşıyacağız. G tuşuna basıp çekiyoruz. Ne yapıyorduk? Shift I tuşuna bastığımız zaman karşı tarafta modelde direkt üzerini çizmiş olacak bu kısmı. Biz de sadece yüzeyi seçeceğiz 3'e basarak
ve geriye doğru iteceğiz. Buralarda falan. Yeter. Enter'a basıyoruz. İtiyoruz. Şimdi içindeki disketi yapalım isterseniz. Hemen. Tekrar 1'e basalım. Bu sefer merkezden deneyelim. Merkezden çekerek yapalım. Böyle. Çok da yapınca şöyle yeterli. Buradan biraz pay var. Yukarıdan da pay var. Bence iyi oldu. Belki biraz daha ölçüsünü değiştirebiliriz. 43 yapalım. Tab tuşuna basıyoruz. Aman. Daha yapalım. Tab tuşuna basıp burayı da 1.5 yapsak, 7 yapsak olur. Tekrardan 5'e basalım. İçeride kaldı gördüğünüz gibi. Base seçip kendimize doğru çekiyoruz. Şimdi Shift H tuşuna basarak diğer her şeyi saklıyoruz. Hide yapıyoruz. Hide unselect. Şurada dikkat ederseniz şöyle bir girintisi var diyelim şu bölge için. Onu yapalım. CTRL R komutunu kullanacağız. Komutumuzun ismi de isoparam. Burada yazıyor zaten. CTRL artı R. Tab tuşuna bastığımız zaman da yönünü değiştiriyoruz. Bir daha basalım, bir daha basalım. Gördüğünüz gibi tab tuşuyla yönünü değiştiriyoruz. Atacağımız çizgiyi. Burada sayısını belirleyebiliyoruz. Biz 2 tane yapalım. Buradan da değiştirebiliyoruz bu arada. Bu merkezden işaretleyelim ve tamamlayalım komutu. Scale ile olduğumuz bölgeden birazcık büyütüyoruz. Yani ortayı bu şekilde çizgilere yukarı ve aşağı iteklemiş oluyoruz. İtiyoruz yani. Bence bu yeterli. Bundan sonra tekrar içe doğru extrude ediyoruz. Şurada zannediyorum küçük 2 tane delik varmış gibi duruyor. Onları da yapalım. Alt H tuşuna basarak bütün sakladıklarımızı geri çağırıyoruz. Buraya yapmamız daha iyi gözüksün. Şurada zaten dibinde gibi ama CTRL R tuşuna basarak left yönüne çeviriyoruz modelimizi. Soldan bakıyoruz daha doğrusu. Yani çevirmiyoruz, biz soldan bakıyoruz. Böyle diyelim. Biraz daha küçük. Evet. Bunu biraz ortalayalım isterseniz. G tuşuna basarak. CTRL D tuşuna basarak kopyasını aşağı indirelim. İyidir. 5 tuşuna basıyoruz. Bunu ve bunu seçerek yani G tuşuna basıp OK. 2 tanesi şu an seçili ve Shift I tuşuna basarak Imprint Curve komutunu çalıştırıyoruz. Ne yapacağız? Modelimizi seçeceğiz. OK edeceğiz. Harika. Bunları silelim. Gerek kalmadı çünkü. Şöyle çıkardım tamamen.
Arkadan da çıkardım. Disket kısmımız da hazır. İsterseniz burada çok gözükmüyor ama alt tuşuna basarak seçiyoruz ve bir bevel yapalım. Daha güzel gözükmesi için. Aslında biliyorsunuz hiçbir zaman bu kadar keskin kenarlar hiçbir şeyde yoktur. O yüzden yani gerçek hayatta yoktur. Her şeyde az ya da çok biraz bevel ya da pah koymak yapılması gereken bir şeydir. Çünkü tamamen keskin kenarlar gerçek hayatta yoktur yani. Da böyle yaptık. Ve bevel ya da pah yapalım. Bevel biraz daha saniyeyi yoruyor aslında. O yüzden böyle küçük şeyleri pah yapmak daha iyi. Evet. Yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Az bir şey kalmadı bence. Şunu da kaldıralım. Şimdi düğmelerimizi yapalım. İsterseniz şöyle. Karşıya geçelim. Front görüntümüze geçelim. Karşıdan bakalım. Tam şu hizada bitiyor gibi gözüküyor. Buradan şuraya kadar. Yaklaşık böyle bir şey. Peki şimdi 5 tuşuna basıyoruz. Perspektife geçiyoruz. Evet, böyle güzel. Şimdi tekrar 1'e basıyoruz. Front görüntüye geliyoruz. Şu merkezden dikdörtgen çizmek için böyle. Düğmemizin bir çıkıntısı var gördüğünüz üzere. Böyle. Bir tuşuna basıyoruz. Kontrol noktalarında. Sonra bevel'a basıp şekilde yuvarlatıyoruz. Çok yaparsak işlem geçersiz oluyor. Enter diyoruz. 5 tuşuna basıyoruz. Perspektif moduna geçiyoruz. Dikkat ederseniz 5 tuşunu bayağı bir kullanıyoruz. Tekrardan 3 tuşuna basıyoruz. Face moduna geçiyoruz. Extrude yapalım. Bu şekilde. Birazcık küçültmemiz gerekiyor gibi sanki. Şurada hafiften bir pay var. O yüzden birazcık küçültelim şu parçayı. Hemen Scale komutunu çalıştıralım. Yeterli bence. Şimdi şeklimizi biraz daha bakın şurada ışıkların yani kenarda patlaması var. Onun olması için ne yapıyorduk? Bevel'ı seçiyoruz. Tamam. Bu kadar. Bence küçük bir bevel yapıyoruz. Tabii ki bunu da seçiyoruz ama alt tuşuna basarak. Evet. Hızlı. Gerçekten hızlı. Peki. Şimdi bunlar biliyorsunuz bir ve diğer ikinci nesne halinde ama biz bunları birleştirmek istiyoruz. Ne yapacağız? Boolean işlemini yapacağız. Yani Q tuşuna basacağız. Q tuşu burada biliyorsunuz Boolean'ı gösteriyor. Union yapacağız. Bunu seçip OK diyeceğiz ve işlemimiz tamam. Bir tuşuna basacağız. Shift D tuşuna basacağız. Duplicate ile kopyalayacağız. OK diyoruz. S değil. R tuşuna basıyoruz. Rotate yapacağız. Çünkü şöyle biraz çevrilmiş duruyor. Bu şekilde. Tamam.
Bunu da yaptık. Şimdi gelelim. Aslına bakarsanız biraz da öne alabiliriz. Düğme tam tabii ki yapışmıyor. Evet. Şurayı da bevel yapmak gerekiyor bence. Şuraya da bir bevel verelim. Biraz keskin duruyor. Bence. Ama az. Okey. Daha iyi. Şimdi şu kısmımız var. USB girişi ve minik bir tuşumuz var. Minik tuş. Biraz yakınlaştıralım bu bölgeyi ve buradan. Tam şu palın bitme noktası gibi. Biraz aşağısı belki ama. K tuşuna basabiliriz burada. Evet. 5 tuşuna basalım. Aslına bakarsanız tekrardan 1'e basalım. Yüzeyi seçelim. Aman yanlış yaptık. Yüzeyi seçelim. Offset. Şu kısmı yapmak için arkadaşlar. İçinde bir kısım daha var ya. Çizgi çizeceğiz ama K harfine basacağız. K harfine. Çok iyi olmadı bence. Bir dakika. Şöyle evet. Tamam. O zaman Shift X ile seçtiğimiz kenarları siliyoruz. Bunlar gereksiz çünkü. Sadece şu an bu kısmı içeri doğru iteceğiz. 5'e basıyoruz. Bu şekilde içeri doğru itelim. Böyle bir şey. Burada da gözüküyor. Yaklaşık. Daha sonra belki biraz daha uzatabiliriz. Tamam. Peki, okey. Yukarısında bir tane küçük düğme koyarsak bence gayet güzel olacak. Beşte basıyoruz. Evet. 2'ye basalım. Küçük bir pah. Tamamdır. Burası da bitti arkadaşlar. Görüyorsunuz ki çok çok kolay modelleme yapılıyor. Pek çok program kullanan arkadaşlarımız eminim vardır. Onlar da fikirlerini lütfen belirtsinler yorumlarda. Ne düşünüyorlar? Kendi kullandıkları programla belki kıyaslama yapabilirler. Herkesin fikirlerini merak ediyorum açıkçası. Aslına bakarsınız bir bevel yapabiliriz bence. Burası. Şu kenarlarda aslında bizim ne ihtiyacımız var? Tabii ki bir ince bir bevel ya da paha ihtiyacımız var ama daha evvelden sadece şuraya yaptık ve bu pek hoş durmuyor. Bunu silmek istiyorsak eğer yani bir bevel ya da pahı silmek istiyorsak onu seçiyoruz. Daha sonra X tuşuna basıyoruz ve eski haline geliyor ki bu çok güzel bir şey. Hiçbir şekilde uğraştırmıyor bizi. Aynı şeyi aslında burada da yapabiliriz ve açıkçası her kısmında yani dönülen her kısmında bir anda yapabiliriz bunu. Alt tuşuna basarak seçiyoruz. Hepsi seçilmiş oluyor gördüğünüz gibi. Buradan. Ve sadece X tuşuna basarak eski haline geliyor. Bu inanılmaz rahat ve güzel bir şey bence. Geri alıyorum. Benim istediğim şey aslına bakarsanız bu şekilde dönmesini yani şuradan şöyle dönecek bir pah ya da bevel. Hangisi daha iyi bakalım. Alt tuşuna basalım. Evet. CTRL'ye basarak şunu iptal ediyoruz. Belki de iptal etmesek daha iyi. Bunu da koyalım. Shift tuşuna basarak. Shift alt tuşu. Evet. Böyle güzel. Shift alt tuşu. Bakalım ne olacak. Çok bence az yapmak iyi olacak.
Evet. Ne kaldı geriye? Burayı yaptık. Burayı yaptık. Bunları yaptık. En son zannediyorum alt taraf kaldı. Şu kısım. Hadi onu yapalım. Ne yapmamız lazım? Bence ön görüntüye geçelim. Biz buraya silindirler çizelim bu şekilde. Uzun uzun. Daha sonra silindirleri bundan çıkaralım. Şöyle arkayı da mı göstersin? Bu şekilde dairemizi çizelim. 5 tuşuna basalım ve bunu extrude yapalım bu şekilde. G tuşuna basalım. Move'la biraz öne alalım. Enter'a basıyoruz. 1'e basalım. Evet. Şöyle çoğalttık radial rectangular array ile. Tamam. 5'e basalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şeklimizi seçelim. Q tuşuna basalım. Difference. Burayı boşalttı. Q tuşuna basalım. Bunları da Shift tuşuyla seçersek hepsini OK'ye bastığımızda oymuş oldu. Elbette istersek buraları çok minik pahlarda verebiliriz. Ya da evet pah bence daha iyi olur. Böyle yapsak daha iyi. Alt tuşuna basarak. Yakınlaştıralım. Bu kadar sorunsuz. İnanılmaz. Evet. Yani tabii 3D Max'te bunları yapmak çok zahmetli. Kolay bir şekilde yani yapabiliyorsunuz aslında tabii ki ama bazen çok problem çıkıyor. LED tuşuyla bunu silelim. Şu delikleri yapalım arkadaşlar isterseniz. Biraz ön tarafa yakın. Arka tarafta daha çok mesafesi var. O yüzden şuraya 5 milimlik bir şey yeterli. Biraz arkaya. Bunu kopyalayalım 2 tane olduğu için. Şimdi ne yapacağız? Tahmin edebiliyor musunuz ne yapacağımızı? Biz bunu yansıtacağız. O yüzden G tuşuyla aşağı doğru indirelim. Imprint curve komutunu çalıştırıp seçiyoruz ve direkt burada zaten buradaki şekli yansıtmış olduk. Enter'a basıyoruz. Bunlar işimiz bitti. Dikkat ederseniz şurada aslında ne var? Bir metal kısım var. Bunlar kulaklık girişi, mikrofon girişi olmalı. Öyle bir şeyler herhalde. O yüzden şurada metal bir görünüm var. Dolayısıyla burada aslında şey daha olması lazım. Direkt içeri yapmamız doğru olmayacak. Tabii ki burada bizim kullanacağımız şey offset. Offset. Açıkçası aslında şöyle 0.1 desek 0.5 desek 0.2 desek 0.15 desek 0.2 desek peki tamam diyelim. Bir kere daha yapalım. Niye? Çünkü aslında o metal şeyle halkayla plastik arasında ince bir şey oluyor. Çizgi oluyor. Montaj çizgisi gibi düşünebilirsiniz. Offset diyelim yine.
Bu sefer biraz daha kalın yapalım. Biraz daha şöyle incelttim o çizgiyi. Aynı şeyi burası için yapmak istiyorum. Scale komutuyla. Evet, bence yeterli. Yapacağımız tek bir şey kaldı. Hem burayı, hem burayı ve burayı seçip extrude daha içe doğru göndermek. Hepsi bu kadar. Evet arkadaşlar, buradan daha sade bir görünüm elde edebiliriz. Kapatarak grid'i. Aşağıdan da görüyoruz. Yani şurada bir çizgi oldu. Bence daha güzel. Genel olarak modelimiz bu şekilde. Bence fena olmadı. Burada değişik shader'larla farklı görünümler elde edebilirsiniz. Şuradan curve'leri kapatalım bence. Evet. Bence hızlı ve güzel bir şekilde bitmiş oldu. İsterseniz şöyle de yapabiliriz. Şuradan ikisini seçip Q harfiyle birleştirelim. Buraları çok keskin geldi. Shift Alt tuşuna basarak ikisini de seçmiş olduk. Bakalım. Evet, çok güzel. Yani çok fazla yapmak iyi değil bence. Zemin bir pahla birleşmiş olsun. Bevel ile zemine birleşmiş oldu. Modelimiz bence güzel oldu. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Lütfen yorumlarda yazın. Eğer merak ettiğiniz bir şey olursa mutlaka bunları bana iletin. Beraber çözüm bulalım. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.